Hani bir söz var, bir insana mevki, konum yani güç verin. O zaman gerçek yüzünü, karakterini öğrenebilirsiniz. Yaşadığımız şehre de gerçekten güzel ya da çirkin diyebilmemiz için bence başka şehirlerde zaman geçirmemiz gerekiyor. Yani kendimizi o başka şehirde görmemiz gerekiyor. Bakalım o zaman yaşadığımız şehir gerçekten güzel mi? Hem güzellik çok göreceli bir konu değil mi? Yani bir şehre güzel diyebilmemiz için bence güzellik tarifini yapmamız gerekiyor. Ya da o şehirden ne gibi bir beklentimiz var? Şimdi hem İstanbul'da yaşamış hem de hali hazırda Atina'da yaşayan birisi olarak size Atina'dan, Atina'daki yapılaşmadan ve biraz da Atina'daki apartmanlardan bahsetmek istiyorum. İnceden de bir İstanbul-Atina kıyaslaması da yaparız değil mi? İçinde yaşarken gündelik akışa o kadar kaptırdığımız oluyor ki kendimizi. Etrafımızda yaşanan aksaklıkları, problemleri göremeyebiliyoruz. Göremediğimiz gibi içselleştirdiğimiz de oluyor. Türkiye'de son yıllarda yaşarken evim Anadolu yakasında, üniversitem ise Avrupa yakasındaydı. Anlayacağınız her gün köprüyü geçiyordum. Köprüyü geçerken şöyle bir durum yaşanıyor. Saat 7'den önce trafikteyseniz sıkıntı yok. Gayet akıcı. Fakat 7'yi 5 geçe yola koyulduğunuz anda yandınız. Minimum 1 saat trafik. Bir de bunun dönüşü var. Anlayacağınız günde en az 2 saatimi trafikte geçiriyordum. Ama sıfır şikayet. Yani böyle artık içselleştirmişim olayı. Günün 2 saati trafikte geçirmek çok normal bir şey böyle. Yani şikayet etmediğim gibi böyle arkadaş, aile ortamlarında gururlanıyorum da yani. 2 saatlik yoldan gelmişim ben hala onu yapıyorum falan. Yani hiç olayın özünü düşünmemişim mesela ne bileyim. Atina'ya geldiğimde şöyle bir diyalog var aklımda yani onu hiç unutmuyorum. Henüz yeni başlarındayım Atina'nın. Bilmiyorum nerede ne var, nasıl gidilir. Otobüs durağında birisine sordum dedim bu adrese nasıl giderim işte. Adam dedi ki ha burası biraz uzak. Tamam hani nasıl gideceğimi tarif eder misiniz? İşte şu otobüse bineceksin, son durakta ineceksin. Tamam peki bu uzak olan yolculuk hani ne kadar sürer falan? Vallahi bir yarım saat sürer dedi. Yarım saat mi? Yani İstanbul temposundan henüz çıkıp Atina'ya gelmiş biri olarak yarım saat demesi adamın böyle ben anlamlandıramadım yani. Dedim hani yarım saat uzak mı ya acaba bir şey mi var hani benim bilmediğim. Yani şimdi bugün olsa böyle değil yarım saat 15 dakikalık mesafe için var ya böyle üfler püflerim ya. Şaka bir yana, mesafelerin yakın olabileceğine Atina'da şahit oldum. Mahallelerde ufak da olsa bir meydan bulunuyor. Her belediyede bir park var mesela. Yürüyüş yapmak, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istediğinizde alternatif yerler bulunuyor. İstanbul'da böylesi bir durumun eksikliğini hiç hissetmemişim. Kimi Yunan'ın şikayet ettiği, beğenmedikleri Atina'da ben çok rahat ve konforlu hissediyorum. Her geçen zaman şehirde yaşadıkça bir şehirden beklentilerimin de farkına varır oldum. Trafik olmasın, mesafeler uzak olmasın, gürültü olmasın ki Atina da gürültülü bir şehirdir ha. Yani şimdi siz İstanbullular bilmezsiniz. Hiç evden işe yürüyerek gitme keyfine ulaştınız mı? Koşturmaca yok mesela. Bu koşturma durumunu en zirve yaşadığım yer havalimanı. İstanbul'a gideceğim zaman Atina havalimanındaki insanların yürüme temposuna bakıyorum. Gayet normal. Tabi havalimanı da küçük. Bir de İstanbul'a indiğimde oradaki havalimanındaki insanların yürüme temposuna bakıyorum. Sürekli bir koşturmaca. Tünelde hızlı tempo. Valizle koşmalar. Yahu yürüyen merdivende bile yürüyor insanlar. Atina'ya gelen insanların tepkilerinden fark ediyorum. Binaların yeni olmaması şaşırtıyor onları. Hatta zaman zaman bu nasıl Avrupa ülkesi dediklerine şahit oluyorum. Türkiye'den çıktıktan sonra Türkiye'yi daha iyi anlıyorsunuz. Sanki Türkiye'de insanlar biraz daha materyalist, dış görünüşe, görüntüye dikkat ediliyor. Yeni yüksek katlı binalar istiyoruz. O yüzden evimizin, arabamızın, cep telefonumuzun yeni olmasına önem veriyoruz. Şimdi Atina'ya geldiyseniz siz de fark etmişsinizdir. Böyle Atina'da çok fazla yüksek katlı bina bulunmuyor. Yani hani Yunanlar şehre zarar vermeyelim mi demişler. Pek sanmıyorum. Peki neden yüksek katlı bina yok bu Atina'da, bu şehirde? Onu da anlatacağım şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde. Atina'da apartmanlar eski. Özellikle merkezde yeni binalara rastlamak çok nadir. Ama detaylarda bulabileceğiniz güzel noktaları da var. Atina'da balkon kültürü bulunuyor. Evlerin muhakkak balkonları var.
Ve kimse evin balkonunu pimapenle çevirip içeriye katayım demiyor. Ev ilanlarında bildirilen metrekarelerde balkonlar dahil değil mesela. Hemen hemen her balkonda bitki yetiştiriliyor. Bir yeşillik yer alıyor. Sanki belediyeden yasa geçmiş de herkes uyumak zorunda gibi. Eve geldim, yapmış olduğum kayıtların görüntülerini izliyordum bilgisayarda. Şunu fark ettim, sanki biraz böyle Atina güzellemesi yapmışım gibi, çok adil olmamışım gibi ya da hani böyle tek boyutuyla anlatmışım gibi. Gelin size madalyonun diğer yüzünü göstereyim. Atina daha öncesinde nasıldı, bugün nasıl ve bu arada geçen süreçte neler yaşandı? Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin yönetimine Bavyera Kralı Otto geliyor. Kral, antik Yunan döneminden etkilendiği için şehrin yapılaşmasına da ayrı bir özen gösteriyor. Çevre ülkelerin en etkili mimarlarını getirerek Atina'nın yapılaşmasına da start veriyor. Bununla beraber ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte diğer ülkelerde bulunan zengin Yunanlar için de fırsat doğuyor. Birçok zengin Yunan ülkeye dönerek kendi malikanelerini inşa etmeye başlıyorlar. Bugün Atina sokaklarında gördüğünüz o neoklasik yapıların birçoğu işte bu Kral Otto döneminden kalma. Neoklasik yapıya antik Yunan dokunuşlarında yaparak o dönem Avrupa'da bulunmayan mimarileri ortaya çıkartıyor. Şöyle de bir detay vereyim. Sene 19. yüzyıl başları ve Atina'nın nüfusu henüz 120 bin. Peki ne oldu da o güzelim neoklasik yapılardaki Atina yerini bugünkü çirkin yapılara bıraktı? Tabii ki öyle bir günde gerçekleşmedi. Bu değişim sürecinde yaşanan tam 3 farklı temel olay bulunuyor. Bunlardan ilki 1922-23 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus değişimi. Türkiye'den Yunanistan'a toplam 1,5 milyon insan göç ediyor. Bunların %25'i Atina'ya gelerek o zamanlar 200 bin olan nüfusun çok kısa sürede 500 bine çıkmasına sebep oluyor. Daha sonra 1941-45 yılları arasında hepimizin bildiği ve ülkenin birçok noktasına zarar veren 2. Dünya Savaşı yaşanıyor. Ve son olarak da 2. Dünya Savaşı sonrası 1946-49 yıllarında ülkede yaşanan iç savaş. İşte tüm bu üç gelişme ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel noktalarına da zarar veriyor. Peki bu dönüşüm nasıl yaşandı? Mübadele sonrası Atina'ya yerleşen 300 bin civarında insanın kalacak yeri yok. Bu insanlar başlarda çadırlarda, kamplarda kalıyorlar. Daha sonrasında yaşanan 2. Dünya Savaşı ve İç Savaş'ta ülke ekonomisi de büyük zarar görüyor. Ve bu neoklasik binalarda yaşayan orta ve zengin kesim mülklerinin bakımını karşılayamaz hale geliyor. Ülkede problemler zaten zirve yaptığı için devlet de bu soruna çözüm bulamıyor. Ve işte büyük dönüşüm böyle başlıyor. Aynı şu son yıllarda İstanbul'da yaşandığı gibi Atina'da da kentsel dönüşüm yaşanıyor. O neoklasik yapılar teker teker yıkılıyor ve yerlerine yeni binalar yapılıyor. Hem savaş sırasında mülklerinin bakımlarını, tadilatlarını yapamayan mülk sahiplerine 3-4 tane yeni daire vererek bir anlamda çözüme ortak oluyorlar. Hem de yine savaş döneminde, mübadele döneminde işsiz kalan kişiler de ev sahibi olmuş oluyor. 1950-1970 yılları arasında kentsel dönüşüm sebebiyle ülke ekonomisi her yıl %7 oranında büyüme gösteriyor. Artık herkes para kazanıyor. Ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan insanlar bile yavaş yavaş Atina'ya gelmeye başlıyorlar. 1970'li yıllara gelindiğinde Atina'nın nüfusu artık 2 milyonu geçiyordu. Anlayacağınız artık neoklasik yapıları korumak gibi bir öncelik de ortada kalmamıştı. Tüm bu gelişimin aslında kontrolsüz değişimin sebebi tabii ki devletti. Organik yollarla gerçekleşen bu kentsel dönüşümde hiçbir kalite standardı bulunmuyordu. Şimdi Yunanistan'da yeni bina yok falan deniyor ya, aslında yeni binalar var, göstereceğim şimdi size. Ama bu yeni binaların eskiyle olan uyumu nasıl? Asıl bence sorulması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken konu bu. Yani yeni yapalım ama yeni mi yapalım yoksa eski gibi yeni mi yapalım? Mesela şu bina, yeni bina. Garajı var. Peki ama şu güzel neoklasik binayla bir uyumu var mı sizce? Ve Atinalılar sonunda artık bu yaşanan çirkin yapılaşmadan rahatsızlık duymaya başladılar. İlk olarak neoklasik yapıların korunması kanunu geçti. Hani daha öncesinde bahsetmiştim ya, bu şehirde neden yüksek katlı bina yok diye. Gelin size anlatayım.
Sene 1983. Yunanistan'da bir yasa geçiyor ve deniliyor ki Atina merkezinde 27 metrenin yukarısına bina yapılmasına müsaade etmeyelim demişler ve böyle bir yasa geçirmişler. Bunun sebebi de şu, hemen şurada göstereyim. Akropolis'i görebiliyorsunuzdur zannedersem. Tam da şurada. İşte yasanın koyulmasındaki sebep Akropolis'in şehrin en önemli merkezlerinden, turist çeken yerlerinden birisi olan Akropolis'in şehir merkezinden bütün sokaklardan, meydanlardan görülmesi gerekiyor. Ve bunun için de böyle bir yasa geçiriyorlar. Yani demem o ki hani o dönemin başbakanı şey dememiş ya, bir müteahhit yüksek kat bina yaparsa ben ona küserim. İlişkimi bozarım. O yüzden yasa geçirmeye gerek yok dememişler. Şimdi Atina'nın bugünlü olduğu gibi öncesini de gördük. Evet, yani neoklasik yapıların olduğu Atina'yı düşününce günümüz Atina'sı belki pek keyif vermiyor olabilir. Fakat diğer taraftan da hikayede anlattığım gibi böyle büyük büyük katlı binaların, uzay mekiği gibi apartmanların olduğu bir yerden Atina'ya gelince ne yalan söyleyeyim, Atina biraz keyifli geliyor ve zaman içerisinde de böyle şehre olan bağımlılığınız, almış olduğunuz keyif de giderek artıyor. Ya da bilmiyorum yani, acaba böyle vasata çok alışınca daha az vasat olan şeyler daha mı güzel geliyor gözümüze? Benim yine anlatmak istediklerim bitti. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.